Evet, hepinize merhabalar. Bugün bir eksikliği fark ettiğim için bu videoyu çekiyorum. Normalde uzun zamandır planladığım bir video. The Sims 4'te biliyorsunuz ki CC'ler var. Yani oyun dışı modlar. Bunu insanlar yapıyorlar ve bizler de bunları indirip oyunda kullanabiliyoruz. Ancak Sims 4'te büyük bir eksiklik var. Hayvanların kontrolü. Hayvanlar da normal simden sayılıyor bence. Ama normal oyunda kontrol edilemiyorlar. Ama benim bildiğim bir mod var. Bu mod hayvanların ihtiyaçlarını görmekten tut, onları kontrol edebileceğimiz mod. İçerik bu kısacası. Şimdi ben bir random iki sim oluşturdum. Birisi Sibirya kurdu bir köpek, öbürü ise normal bir insan sim. Gördüğünüz gibi şu anda kristal insanın üzerinde duruyor. Ama ben istersem hayvanı da kontrol edebiliyorum. İşte Sims'te büyük eksiklik bu. Şimdi mesela ne yapmasını istiyorsunuz? Gördüğünüz gibi burada uyuyabiliyor. Tıpkı diğer simler gibi. Oturabiliyor, buraya uzanabiliyor, buraya gidebiliyor. Mesela deneyelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor modumuz gayet güzel bir şekilde. İsterseniz hayvanın üzerine tıklayıp da işte kakaya gidebilir, işemeye gidebilir, oyuncak için yalvarabilir, uyuyabilir, etrafta koşturabilir. Bu büyük bir eksiklikti ve YouTube'da gezindiğim zaman modla alakalı bir tanıtım görmedim. Ben de bunu çekmeye karar verdim. Şimdi mesela ben bir hayvan olarak insan simin üzerine tıklayıp onunla friendly bir şekilde anlaşabilirim. Ve bunu köpek de yapıyorum bu arada, yani yanlış olmasın. Yani insan olarak tabii ki yapabileceğimiz çok şey var kendisiyle. Ama onun bizimle yapabileceği çok az şey var. Mesela bak böyle üstüne çıkıyor, gördüğünüz gibi tatlı tatlı. Aynı şekilde hayvanın gözünden de görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Biraz garip oluyor hayvandayken bu moda geçmek ama neyse çıkalım. Buradan gelip su içebiliyor. Mama kabı da aynı şekilde. Mama kabı koyalım. Yerleştirdim. Mesela gelip ben istersen burada oturabilirim, uyuyabilirim. Yine oturabilirim. Aynı şekilde mama koyulduğu zaman mamasını tabii ki kendi koyamıyor. Koydum. Ha, bu arada özelliklerini de görebileceğinizden bahsetmiştim. Mesela tuvaleti geldi mi kontrol edebiliyorsunuz. Açlığı var mı, uykusu var mı? Bunları falan görebiliyorsunuz. Oyun ihtiyacını vesaire, ama bu hareketli bir köpek yapmışım birazcık. Mesela gel ye. Aç olsun mesela bayağı. Rahatsızlık traiti geliyor gördüğünüz gibi şuraya. Ha ama moddan dolayı bunun ne olduğunu göremiyoruz. Yani sadece rahatsız hissediyor olarak gösteriyor. Ama burada lama işareti var. Yani o yüzden tam olarak göremiyorsunuz ne hissettiğini. Şu an mamasını yiyor mesela. Yesin bakalım. Tamam, bitirdi mesela. Ya da mesela tuvalete geldiğinde onu istiyorsanız kendi insan siminizle birlikte de yürümeye çıkartabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Mesela yürüyüş çıkarabilir, istiyorsanız kakaya götürebilirsiniz, ama istiyorsa kendi de gidebiliyor. Yani go potty diyelim. Konuşmayı bıraksın. Kendi kendine gidebiliyor. Gerçi evin içine yaptı. Evin içine yaptı arkadaşlar. Burada teknik bir problemimiz oldu. Eğitimsiz köpek dediğimiz. Neyse. Bu sefer mesela bak kapının önünde ağlıyor. Çünkü gitmek istiyor. Gel buraya. Ne bileyim, mesela poti dans ne abi? Go poti diyelim. Kakasını herhangi bir yere yapabiliyor. Gördüğünüz gibi dışarısı olur, içerisi olur. Çok fark etmiyor yani. Çiş de yaptırabilirsiniz. Mesela go pp diyebilirsiniz. Oraya da işedi. Gördüğünüz gibi. Genellikle aslında çişi varmış, kakası yokmuş mesela. Yani bunları temizlemek size düşüyor maalesef. Onun dışında televizyondan korkabiliyorlar. Çeşitli elektrikli aletlerden korkuyorlar. Bununla zıplayabiliyorsunuz isterseniz. Gördüğünüz gibi bakın.
Kendim yaptırıyorum. Yani benim burada göstermeye çalıştığım şey kendimizin yapıyor olması. Yani karakteri ben yönetiyorum. Sims 3'te zaten hali hazırda hayvanları yönetebiliyoruz. Ama Sims 4'e bu özelliği getirmemeleri büyük bir eksiklik. Mod uzun zamandır güncelleme almıyor. Haberiniz olsun. Bulabilirsem linkini koyarım çünkü uzun zaman oldu, ben de bakmadım. Ama nereden indirdiğimi hatırlıyor gibiyim aşağı yukarı. Bulursam açıklama kısmına eklerim. Oradan indirebilirsiniz yani gayet. Ben kefilim yani şu moda. Uzun zamandır da kullanıyorum. Ama oyunun güncellemesine göre güncellenen bir şey yok. Abi ne enerjik köpek yapmışım lan bu arada. Etrafta koşturuyor. Mesela gidip kendi de uyuyabiliyor. Otomatik bir şeyler de yapabiliyor. Simler gibi tıpkı. Zaten kontrol edemediğiniz için hayvanlar genellikle otomatik hareket ediyorlar. Dediğim gibi burada mesela hayvan, birden fazla köpeğiniz var, birden fazla kediniz var. Biri erkek, biri dişi ise çiftleştirebiliyorsunuz. Ve bunları hayvanların ikisi arasında yapabiliyorsunuz. Yani araya insan girmesi gerekiyor mutlaka ki. Hani birbirleriyle tanışmaları gerekiyor vesaire. İki hayvanınız olduğu zaman birbirleriyle arkadaşlık seviyelerini yükseltip çiftleşme denemesi de yaptırabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir özellik. Mesela oyuncak da oynayabiliyor kendi kendine. Mesela bak. Aldı topunu. Bu şekilde oynuyor gördüğünüz gibi. Tatlı. Tatlı bir mod. Benim oyun o noktadan sonra patladı. Ama anlatmak istediğim şey şuydu aslında bakarsak. Birden fazla evcil hayvanınız varsa bir evde, onların çiftleşmelerini, birlikte oyun oynayabilmelerini, yavru sahibi olabilmelerini de sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında zaten çok fazla bir özelliği yok. Hayvanlar simler gibi karmaşık, komplike şeyler değiller çok fazla oyunda. İhtiyaçları karşılanıyor, bu kadar. Size göstermek istediğim mod bu kadardı bu arada. İzlediğiniz için teşekkürler. Oyunun patlamasaydı daha fazla şey gösterebilirdim. Demek ki ben Sims videosu çekemeyeceğim oyunumu güncellemeden. Öyle görünüyor. Teknik bir problem var belli ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca oyun önerirseniz sevinirim. Bazı oyunları oynamak istemiyorum çünkü Steam'de bazı oyunların demolarında virüs saptanıyor. Bu yüzden açıkçası demo oynamaktan birazcık uzak fikirdeyim şu anda. Ama oyun önerilerinizi duymak isterim. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.